2026 yılı balık burçları için son 30 yılın en büyük tahliye yılıdır. Evet, yanlış duymadın. Mart 2023'ten beri üzerinizde tepinen, sizi daraltan, nefes aldırmayan o Satürn nihayet burcunuzdan defolup gidiyor. Omuzlarınızdaki o ağır yük kalkıyor. Artık özgürsünüz. Ama Satürn giderken size boş bir özgürlük vermiyor. Sizi doğrudan para ve maddiyat sınavına sokarak gidiyor. Eğer 2026'da cüzdanınıza sahip çıkmazsanız ruhsal rahatlamanın tadını çıkaramazsınız. Hazırsanız yeni hayatınızı inşa etmeye başlıyoruz. Balık burçları, biliyorum çok yoruldunuz. 2,5 yıl sizin için bir sınav değil, bir işkence gibiydi. Hem nasıl bir işkence? Şimdi size güzel haber vereyim. O devir kapanıyor. 2026 haritanız 2 ana bölümden oluşuyor. Yılın ilk yarısı Haziran'a kadar Jüpiter aşk evinizde. Aşık olmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak için son 12 yılın en şanslı zamanı. Bir de tabii yılın ikinci yarısı var. İş ve sağlık odaklı. Ancak videonun ortasında bahsedeceğim 9 Haziran tarihine çok dikkat edin. O gün gökyüzü size açık çek verecek. Fakat videonun sonunda uyaracağım. Ekim ayı, işte orası biraz karışık. Eski defterler, yurt dışı sorunları ve inanç krizlere kapıda. O tuzaklara düşmemeniz için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi şu Satürn'ü uğurlayarak başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam, Satürn bende öyle bir iz bıraktı ki artık onarılacak halde değilim. Hayatımdan bezdim. Yaşadığım hayat değil. Yaşama sevincim yok oldu dediğinizi duyar gibiyim. Evet, sizinle geriye dönük 2,5-3 yıllık sürecinizi saatlerce konuşabiliriz. Çünkü Satürn sizden orada ne istedi? Dedi ki ruhsal sınırlarını çizmen gerekiyor. Bu dünyada sen de varsın. Kendi kul hakkına girme demişti. Evet, bu videoyu atacağım oynatma listesinde 2024, 2023, 2025 yıllarının balık burçlarıyla ilgili yorumlarını da orada göreceksiniz. Sizlere ben bundan 3 yıl önce haber vermiştim zaten bu durumu. Evet, ama artık bir şeyler bitiyor 2026'da. Gelin bakalım, fırtına öncesi sessizlikle başlayalım şöyle bir, neler oluyor neler bitiyor. Bazı şeyleri geride bırakabilmek lazım. Sizin tabirinizle zamana bırakmak lazım. Hani zamana bırakıyorsunuz ya, böyle zamana öyle bir bırakmak lazım ki oh giden gitsin, değil mi? Evet, işte şimdi geldik artık 2026 yılının Ocak ayına. Ocak ayı sizin için hazırlık ayı. Ama takvimler 13 Şubat 2026'yı gösterdiğinde bir devir kapanıyor. 13-14 Şubat tarihlerinde. İşte o kapanan devir Satürn balık burcundan çıkıp Koç burcuna geçtiği gün demek. Peki ne oluyor hocam? Geçerken ne oluyor? Özellikle geçmesine yakın son birkaç ay kala sizin hayatınızla ilgili yeni bir fragmanlar başlar. Hani o Satürn'ün hediyeleri filan derler ya, tam böyle Şubat 14'e gelinceye kadar bir fragman başlar. İşte o fragman Satürn'ün hediyelerin olduğu dönemdir. Peki ne veriyor hocam Satürn? Ne verecek? Önceden yaşamıyordun, artık yaşamanın, özgürlüğün kıymetini anlayacaksın. Bundan büyük bir şey mi var diyeceksin. Evet, Satürn'ün yapısı böyledir. Seni öyle bir darlar, öyle bir kısıtlar ki o darlık alandan kurtulmak bile çok büyük bir nimettir. Evet, dedik ki Satürn balık burcundan çıkıp Koç burcuna geçiyor. Bu ne demek? Sabah uyandığınızda göğsünüzdeki baskının kalktığını hissedebilirsiniz. Depresif bulutlar dağılacak. Enerjiniz yerine gelecek. Ama hemen mi? Tabii ki yavaş yavaş. Ama Satürn Koç burcuna, yani sizin ikinci evinize, yani para evine giriyor. Hadi bakalım, bu Satürn'den kurtulamıyor muyuz? Hayır, kurtulamıyorsunuz. Aslında hiç kimse kurtulamıyor. Satürn geldiği yeri soyut dünyadan somut dünyaya çıkartıyor. Ve orada bazı gerçeklerle seni yüzleştiriyor. Fakat bu sefer farklı bir durum var. O ikinci evinize geliyor ya. Oraya gelirken yanına Neptün de alıyor. Yani sizin gezegeni de alıyor. Peki böyle olunca ne oluyor? Sistem size şöyle diyor. Tamam, ruhsal olarak büyüdün. Peki bu hayallerini paraya çevirebiliyor musun? 2026'da para mı, hayaller mi demeyeceksiniz. Hayallerimden nasıl para kazanırım diyeceksiniz. Artık balık burçları için bedava iş yapma devri bitmiştir. Ve geliyoruz yılın en muazzam zamanına, 9 Haziran.
Bu tarihi bir kenara not et. Çünkü Venüs ve Jüpiter senin aşk evinde kavuşuyor. Bu ne demek hocam? Bu kadersel aşk demek. Bekar bir yükselen balıksan tanışma ihtimalin çok yüksek. Evliysen ilişkinde ikinci bahar yaşama zamanında diyebiliriz. Haziran sonuna kadar Jüpiter seni parlatacak. Bu enerjiyi eve kapanarak harcamaman lazım. Şimdi her şey güllük gülistanlık değil. Ekim ayına çok dikkat edin. Venüs ve Merkür Akrep Burcu'nda gerileyecek. Peki bu senin hayatında nasıl bir anlama geliyor? Bir yurt dışı işleriniz varsa ya da vize başvurularınız varsa bu vize başvurularınız karışabilir. Bu birincisiydi. İkincisi uzaklardaki o eski sevgili, hani o toksik olan, o var ya, o geri dönebilir. Ekim ayında büyük kararlar almamaya çalış. Geçmişin hayaletlerine kapıyı açmamalısın. Sevgili balıklar, 2026 yılı sizi kurban rolünden çıkarıp kahraman olduğunuz yıldır. Yıllarca başkaları için kendinizi feda ettiniz. Kendi kul hakkınıza girdiniz. Satürn sizi ezdi. Hayat sizi yordu. Ama bitti. Artık o ruhunuza bağlı zincirler artık yok. Satürn size artık şunu öğretecek. Sen değerlisin ve bu değerin bir bedeli var. Sanatınızı, sevginizi artık bedavaya dağıtmayın. 2026'da hayalperest değil, hayallerini inşa eden bir mimar olman gerekiyor. Eğer sen de hazırsan yorumlara değerli olan balık burçları yazabilirsin. Bu evrene gönderdiğin ilk özgürlük manifeston olsun. Hadi hep birlikte manifestleyelim. Abone olup beğen butonuna bastığın için teşekkür ederim. Çünkü asıl hikaye şimdi başlıyor. Sana çok güzel bir 2026 yılı diliyorum.